Selam arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir çalışma yapacağım. Volanlı bir kesim yapacağım arkadaşlar. Göğüs altından kesik. Bunu abiye tarzı kumaşlarda da kullanabilirsiniz. Önü kısa, arkası uzun. Göğüs altından sonra volanlı bir kesim olacak arkadaşlar. Karpuz kol çalışacağız. Kolda manşet olacak 5 santimlik arkadaşlar. Sıfır yaka çalışacağız. Siz yakasını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Taşımla makasımı alayım. Arkadaşlar önce ölçüyü söyleyeyim. Göğüs çevrem arkadaşlar hemen bakıyorum. 96 santim neti arkadaşlar. Yani göğüs çevremiz 96 santim. Biz bunu ikiye bölüyoruz. Direkt 48 santim diyoruz arkadaşlar. 48 santime normalde tüm kesimlerde 4 santim ekliyorum. Bu krep çok likralı bir krep arkadaşlar. Likralı olduğu için arkadaşlar ben 3 santim ekliyorum. Yani 48 neti 51 üzerinden kesim yapıyorum arkadaşlar. Bir de şu konuya değinmek istiyorum. Biraz mesaj aldım. Onları anlatayım ben size arkadaşlar. Şimdi kesim yaparken ben yarıya bölüyorum göğüs çevresini, sonra 4 santim ekliyorum arkadaşlar. Yani diyorum ki işte 48, 4 ekliyorum 52. Kesim yaparken de 26 üzerinden kesim yapıyorum. Arkadaşlar şimdi pantolonum ya da elbisem ya da gömleğim sonuçta 4 parçadır. Yani 2 parça üst üste kesildiği için çıkan kesimin ölçünün yarısını kullanıyorum. Yani mesela şu an size dedim ki 48 benim göğüs netimin yarısı, 3 ekledim 51. Ben bu kesimi arkadaşlar 26,5'tan yapıyorum. Yani 26,5 artı dikiş payı kullanacağım. Çünkü kumaşım 2 parça, yani pantolon kesiyorsam pantolonun 2 parçasını kesiyorum. Üst kesiyorsam üstün 2 parçasını kesiyorum arkadaşlar. O yüzden yani toplamda 4'te 1'imizi kullanıyoruz. Ben şimdi kesime giriyorum arkadaşlar. Ben 0 yaka dedim. 8 santim yakama çıkıyorum. Yine 8 santimle iniyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kırmızı taşla çiziyorum görünsün diye arkadaşlar. Ben 0 çiziyorum. Siz dilerseniz bu kesimi eğri kullanarak V'ye çevirebilirsiniz. Kareye çevirebilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar. 10 santim omuz genişliğim var. 10 santim yakaya 1 santim dikiş payı veriyorum. 10 1 santim dikiş 12 arkadaşlar. Tam 12 santim bitiminde 3,5 santim omuzumu çiziyorum ve omuz çizgimi alıyorum arkadaşlar. Sonra omuzun ortasından kesikliğimi buluyorum arkadaşlar. Göğüs altından kesik dedim. 42 santim yüksekliğim var. 1 santimde dikiş payı kullanıyorum arkadaşlar. Bu da beden yüksekliğim 28 santim. Beden yüksekliği kolla alakalı değildir. Sizi yanıltmasın arkadaşlar. Orada sadece beden ölçümü bulacağım. Hemen boyumu ve 1 santim payımı çiziyorum arkadaşlar. Bedenime bakıyorum, 48 demiştim neti, yani 96'ın yarısı 48 arkadaşlar. Likralı olduğu için 3 santim ekliyorum. 51 üzerinden kesim yapıyorum. Kesimde de 51'in yarısını kullanıyorum arkadaşlar. 25,5 direkt 2 santimle dikiş payı veriyorum arkadaşlar. Omuzumu da buldum. Şimdi kol oyuntumu çiziyorum arkadaşlar. Bu bende ortalama 24 santim bir kol oyuntusu çıkacak. 24-25 santim. Ayarlıyorum. Evet. 25 santim kol oyuntumu veriyorum arkadaşlar. Kol oyuntusu bedenle alakalıdır. Beden büyüdükçe kol oyuntusu da büyür arkadaşlar. Çizdim. Oyuntu kesinlikle düz çıkmaz arkadaşlar. Omuza doğru, dışa doğru bir meyil alır. Bu kesime göğüsten altından pens yapacağız yukarıya doğru. Belden, yani göğüs altından kesik olduğu için. Arkadaşlar o da ortalama 31'e kadar bir pens çizeceğim. Koyu renk kullanıyorum ben.
Yanı çiziyorum arkadaşlar. Belin bineceği, önün bineceği bel ölçüm arkadaşlar ortalama 42 santim. Yani 21 geliyor. Hemen bakıyorum. 21, 2 santim dikiş payı verdiğim zaman 3,5 santimlik bir pens payım var arkadaşlar. Onu iki tarafa eşit olarak dağıtıyorum ve göğüs pensimi çıkıyorum arkadaşlar. Kol oyuntusunun ortalama arkadaşlar 6-7 santim aşağısından bir de göğüs pensi çizeceğiz arkadaşlar bir tane. Göğüs pensine dikkat edin arkadaşlar. Alt pensle orantılı karşı karşıya çıkmasın. Biraz arkada kalır. O aklınızda olsun. Evet, 3 santim bir pens çizdim. Şimdi arkayı da aynı şekilde keseceğim ama 3 santim düşüreceğim sonradan arkadaşlar. Sıfır yaka arkadaşlar. Çok yani hafif kapalı bir elbise. Dekoltesi falan yok önden. Yani abiye tarzında kullanabilirsiniz ben çünkü alt etek kesimi hareketli arkadaşlar. Hemen kumaşımı çeviriyorum. Arkadan fermuarlı olacak arkadaşlar. 3,5-4 santim. Fermuar takacağım bölgeyi çiziyorum. Arka omuzu ben her zamanki gibi arkadaşlar 3 santim arttırıyorum. Dikiş arkaya kaymasın diye, omuz dikişi biraz öne gelsin diye arkadaşlar. Yaka oyuntum kadar açıyorum arkadaşlar. Aklınızda olsun. Yaka birbirini karşılayacak. 3,5 santim iniyorum ve arka oyuntumu açıyorum arkadaşlar. Direkt omuzumu 3 santim olarak yükseltiyorum. Sonra omuzumun netini ölçüyorum arkadaşlar. 13 santim. Aynı şekilde 13 santimi işaretliyorum. Roba ölçüme bakıyorum arkadaşlar. 39 roba demişiz. Arkadaşlar roba arka yakanın takım yerinden 13 santim aşağısı baz alınır ortalama. 12-13 santim. Hemen oraya bakıyorum. 39 roba arkadaşlar yani 19,5 santim robamı verdim. 1 santim de dikiş payı verdim arkadaşlar. Omuzu karşılar hemen hemen. Hemen arka kesimini yapıyorum. Arkayı net kestim arkadaşlar. 3 santim göğüs pensi çizmiştim. O 3 santimi direkt arkadan atıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar arkaya pensimi çiziyorum. Arka pens bir tık daha yukarı çıkıyor. Ölçü olarak söyleyeyim size gene. Yani 19 santim kadar arkadaşlar. Pens genişliğim gene 3 santim. Yani ön pense verdiğimiz kadar 3,5 santim.
Çünkü bele oturacak. 1.75 ayırıyorum. Alt etekte pense olayı yok arkadaşlar. Direkt volan çalışacağımız için arka pensimi de çizdim arkadaşlar. Şimdi etek kısmını kaldırıyorum. Ön bedenin bineceği etek kısmı arkadaşlar 42 santim neti. Artı dikiş payı var. Arkadaşlar volan boyumuza bakıyorum. Volan boyumuzun uzun kısmı 93 santim. O yüzden kumaşın eni kurtarmıyor arkadaşlar. Ben çiften olan kumaşımızı gene açıp ikiye katlıyorum arkadaşlar. Bakıyorum 93 uzun boy, kısa boy 53. 22 santim boyutumuzu alacağız. 1.70 arkadaşlar en azından. 1.5. Evet, 1.75. Belki kesin. Evet arkadaşlar, kumaşımı düzelttim. Hemen volanı keseceğim arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar ön kısa olanım 53 santim oluyor. Arka uzun olanım 93 santim oluyor arkadaşlar. Yani bunun ortalamasını aldığımız zaman 53-93 arada 40 var, 20'ye yarısını bölüyoruz 73. Yani bizim yan olanlarımız arkadaşlar ortalama 73 santim. Ben 1 santim dikiş payı düşerek 74'ü işaretliyorum. O bir uçtan da arkadaşlar direkt 74'ü işaretliyorum. Arada kalan ortalama 24 santimlik alana da 42 santim bedenin takılacağı yeri ayarlıyorum arkadaşlar. Direkt 42 santimin takılacağı yeri ayarlıyorum. Daha ölçüyorum. Evet arkadaşlar. Tamam. Şimdi ön boyum arkadaşlar 53 santim demiştim. Ben direkt arkadaşlar kafanız karışmasın diye arka boya göre gidiyorum. Arka boyum 93 santim. Kumaş biraz geniş arkadaşlar. Ön boyum 53 santim. Onu da çizdim. Hemen bir oyuntumu kesiyorum önce arkadaşlar. Oyuntumu kestikten sonra yan dikişlediğim yerleri birleştiriyorum. Bu kesimleri arkadaşlar boy daha kısa olduğu zaman volan boyları yani 70 santim 65 santim yanları çok rahat dikişsiz bir şekilde kesebilirsiniz. Volanları daha düzgün çıkarabilirsiniz arkadaşlar.
Ama balon büyük olunca mecburen yanları dikişli çalışıyoruz arkadaşlar. Hemen kumaşımızın ortasını kesiyorum ben arkadaşlar. Şimdi de ön arka olarak ayarlayacağım. ...93 santim, evet arkadaşlar, benim uzun boyum. Hemen göz olarak direkt 83'ü işaretliyorum. Yanda direkt 73 arkadaşlar. Arka volanımı kesiyorum. 1 santim dikiş payı da veriyorum. Etek kısmı olduğu için sorun yok arkadaşlar. Yana 0 denk getireceğim arkadaşlar. Çünkü yana eşitlenmiş değil. 73 mu 74 herhalde. Evet, yanı kestim arkadaşlar. Yanda bitirdim arkayı. Şimdi önü keseceğim. Aynı şekilde düzeltmelerimi yapıyorum. Ön volan boyum da 53 santim demiştim arkadaşlar. Evet, 53 santim. Hemen 53 santimi işaretliyorum. 54 diyorum. Yan 74 olduğu için arkadaşlar hemen ortayı baz alıp 64'ümü buluyorum. Asimetrik bir şekilde çıksın diye. Yan dikişleri vurduktan sonra ufak bir dokunuşlar olacak arkadaşlar. Şöyle çevireyim. Dikiş vurulmuş gibi olsun arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ön kısa, arka uzun volanımız hazır arkadaşlar. Hemen şimdi kol kesimine gireceğim. Artan parçalardan. Karpuz kol dedim arkadaşlar. Biraz geniş bir karpuz kol yapacağım. O yüzden en azından bir 8 santim sadece kol büzgülerini ayırıyorum arkadaşlar. Ondan sonra kolumu çiziyorum. Her zaman yaptığım gibi gene 12 santime iniyorum arkadaşlar. Ve kolumu çiziyorum. Hemen bakıyorum. 24 santim düşürüyorum arkadaşlar 23'e. Çünkü pide yapıldığı zaman kol gene genişleyecek, büyüyecek arkadaşlar. Kol boyuma bakıyorum. 22 santim. 22 santim. Ben net 22'den kesiyorum arkadaşlar. Daha sonra ben bunu gene 3 santim daha ufaltacağım. Çünkü manşet takacağım.
Manşete de büzgü yapacağım arkadaşlar. Ortalama 1'e 1 çıkacağım. Kolun ön oyuntusunu falan vermeyebilirsiniz çünkü aşırı derecede büzgülü olacak arkadaşlar. Karpuz kol olacak, kol şişecek. Yani çıtlardan sonra arkadaşlar en azından 7-8 tane daha ince, bile böyle kalın değil arkadaşlar. Aynı şekilde altları da verdiğimiz zaman manşet takacağız, kolumuzu kabartacağız arkadaşlar. Manşetim 5 santim takılacak patım arkadaşlar. Hemen ayarlıyorum. Şuradan keseyim arkadaşlar. Patın genişliği baldıra oturacak kısmı 18 santim olacak arkadaşlar. Kişiye göre bu değişir. 10 santim neti, yani 5-5-10, ben 12'den kesiyorum. Manşeti telayacağım arkadaşlar. Beş santimlik bir pat olacak kolun altında. Pata göre de büzgüler olacak kol altında arkadaşlar. Üst büzülecek güzel bir karpuz kol çalışması olacak arkadaşlar. Kolumuz tamam. Ön bedenimizi de kestik arkadaşlar. Volanımızı da kestik. Volanı ben bir defa daha göstereyim size. Yan dikişleri de vurmuş hali. Beyaz belki çok seçemezsiniz ama volanımız da bu arkadaşlar. Bugün kesimimiz de bu kadar arkadaşlar. Bir dahakine görüşmek üzere.